TRT Radyo 1'de Renkli Anlar devam ediyor. Programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru ilerliyoruz. Sanal yolda ilerliyoruz sevgili dinleyiciler. 15 günde bir her pazartesi olduğu üzere. Konuğumuz internet pazarlama danışmanı, Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Aytaç Mesci. Her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ve bizi bir diğer konuğumuzla buluşturuyor bugün. Zing Türkiye Ülke Müdürü Hakan Gönenli ile. Merhaba, hoş geldiniz Sayın Gönenli. Hoş bulduk. Sosyal iş ağını konuşacağız. Evet. Sosyal iş ağı derken önce onu bir açalım. Tabii ki. Sizi ben konumuzla başlayalım. Hem sosyal ağlar var hem de sosyal iş ağları var. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir sürü insan sosyal ağlarda aktif kullanıyor ama sosyal iş ağını çok fazla etkili kullanmıyorlar. Ve Zing de dünya çapında aslında bilinen sosyal ağlardan bir tanesi. Hakan Bey, biraz hem önce onu tanıyalım hem de Zing'i biraz tanıyarak başlayalım. Hı hı. Hakan Gönenli kimdir? Biraz ondan bahsedelim. Sonra Zing'den bahsederek başlayalım. Boğaziçi mezunuyum. Marmara Devlet İletişim yüksek lisansı yaptım. 23 yıldır iş dünyasındayım. Bunun son 13 yılı hep internet ve telekom sektöründe geçti. 2008 Nisan'dan beri de Zing Türkiye Ülke Müdürü olarak çalışıyorum. Daha önce de işte Süper Online, Turkcell gibi şirketlerde çalıştım. Pekala, Zing nedir? Zing bir iş ağı, biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda, son yıllarda sosyal ağlar çok yaygınlaştı. Hem dünyada hem de Türkiye'de. Bireyler çok yoğun olarak kullanıyorlar iş ağları, sosyal ağları daha doğrusu. Ve sosyal ağlar temelde ikiye ayrılıyor. İş odaklılar ve eğlence odaklılar diye. Bir tane eğlence odaklıların bir tanesi çok popüler. Türkiye'de çok yoğun kullanıyor. Mutlaka siz de biliyorsunuzdur. Belki de kullanıyorsunuzdur büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum. Ve bunların iş odaklılarından da Zing Avrupa'da pazar lideri, 9 milyon civarında üyesi var ve Türkiye'de 9 bin civarında üyesi var. Temel fark şu aslında, motivasyon aynı sosyal ağlarda genel hatlarıyla paylaşım, işinize ve şeyinize katkısı oluyor. Ama bizimkisi iş odaklı, yani eğlence odaklı ağlarda kişiler daha çok video, fotoğraf gibi ya da o anki durumlarıyla ilgili şeyleri paylaşırken iş ağlarını eğer profesyonel çalışan kişilerse kariyerlerinde ilerlemek için kullanıyorlar. Yeni iş fırsatları bulmak için ya da başka şirketlerden gitmek istediği şirketten kişilerle tanışmak için kullanıyorlar. Eğer kendi işini yapan kişi ya da kurumlar varsa da yeni işbirlikleri, yeni müşteriler ya da yeni tedarikçiler bulmak için kullanıyorlar. Nasıl yani, hani bir firmadan bir firma gördüğü zaman ortak iş yapabileceğini düşünürse hemen bir teklif atıp veya görüşme mesaj atıp karşı tarafta onay verirse gibi mi? Aynen böyle çalışıyor. Sadece bizim sistemimiz üzerinden ticari alışveriş yok ama iletişim var. Şöyle ki mesela Türkiye'den bazı üyelerimiz var. Hiç Çin'e gitmeden Çin'de iş yapabiliyor. Çünkü arama sayesinde aradığı anahtar kelimelerle ilgili istediği ülkelerden istediği kontakları bulabiliyor. Benzer şekilde diğer ülkelerden de Türk üyeleri arayanlar var. Bizim üyelerimiz arasında bu tip başarı hikayeleri var. Zaman zaman biz üyelerimizi cesaretlendirmek için başarı hikayeleri yayınlıyoruz ve buradan mesela Çin'le ilgili bir takım ürünlerle ilgili araştırma yapıyor. İlgili 5-10 tane şirket listeleniyor. Bunlar yazışıyor platform üzerinden ve bir süre sonra belli bir güven unsuru oluştuktan sonra ticarete başlıyor. Ama ticaret bizim platformumuz üzerine yapılmıyor. Bizim platformumuz üzerinden tanışma, arama, tanıma, evet, ve iletişim. O zaman hani ben şunu anlıyorum. İnsanlar iş hayatları için buraya üye olurken aslında kurumsal yüzleriyle üye oluyorlar veya birey olarak da üye oluyorlar ama artık kurumlar içinde profillerimiz var. Yakın zamana kadar sosyal ağlarda hep bireyler ön plandaydı. Bizler hepimiz birey olarak yer alıp orada aktivite bulunuyorduk ama sonuçta biz de dünyayı takip ediyoruz. Tüketiciden gelen talepleri takip ediyoruz. Dolayısıyla şimdi artık zaman kurumların zamanı. Yani Türkiye'de pek çok kişi hem sosyal iş ağlarında hem de eğlence odaklılar yer alıyor. Artık kurumlarda da burada yer almaları için bir fırsat yarattık. Sebebi de şu aslında. Genç kitle zamanı internete geçiriyor. Bu çok net. Bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Dolayısıyla biz şirketlere diyoruz ki bakın, yani sizin kitleniz, hedef kitleniz buralarda yer alıyor. Gelin burada siz de yer alın. Ve burada da bu ortamın, bu mecranın ruhuna uygun davranın. Yani televizyona verdiğiniz reklam gibi reklam verirseniz burada işe yaramaz. Çünkü burada insanlar hani tek yönlü iletişim değil, çift yönlü iletişim istiyor. Samimi, içten, dürüst bir iletişim bekliyorlar. İyi olduğunuz şeyleri iyi olarak söyleyin ama olumsuz bir şey varsa da özür dilemesini bilin bu ortamda, bu platformda diye. Dolayısıyla şirketler de artık kişiler gibi profil sayfalarına sahip olabiliyorlar. Peki o zaman sizin platformunuzda kurumlar bir profil sayfası
edinmek için neler yapması lazım? Yani bir standartlar vardır mutlaka. Bunlar neler? Şimdi aslında şöyle, şu anda Türkiye'de 10.000'den fazla şirket profili otomatik olarak yaratılmış durumda. Sistem bunu akıllı sistemlerle yarattı. 10.000'den fazla. Eğer bir şirkette 5'ten fazla çalışan varsa sistem otomatik olarak onların verdiği bilgilerden dolayı profil yaratıyor. ABC Limited ya da ABC AŞ falan gibi. Dolayısıyla eğer siz o şirketlerden bir tanesi çalışıyorsanız yapmanız gereken tek şey oradaki linke başvurup ben bu şirkettenim deyip o sayfanın sorumluluğunu talep etmeniz. Bizde de bir kontrolden geçiyor. Nedir kontrol? En basit şeyle e-mail adresi. Eğer o şirkete e-mail adresine sahipseniz zaten belli ki orada çalışıyorsunuz. Birkaç kontrol mekanizması daha var. Dolayısıyla aslında isteyen şirketler çalışan kişiler, yetkililer ücretsiz olarak bu şeyi sahip olup sayfalara sahip olup profilleri o sayfayı çalıştırabilirler, işletebilirler. Şirketten önce şirket çalışanı mı yani başvurabiliyor? Şöyle operasyonu birisi yapacağı için zaten o şeye girdiğiniz zaman şirket sayfasına girdiğiniz zaman sorunları görüyorsunuz orada. Bu şirket sayfasının önceden oluşturulması gerekiyor. Şirket sayfası 10.000 tane şirket şu anda halihazırda var. Eğer siz o 10.000 taneden bir tanesiniz sadece başvurmanız yeterli. Ama değilse şirketiniz şu ya da bu şekilde henüz şey yapmamışsa siz kendiniz başvurup yaratabiliyorsunuz. Kişisel olarak. Kişisel olarak o şekilde aynı şeyden geçiyor. O kontrol mekanizmasından geçiyor ve yaratabiliyorsunuz. Burada o zaman bana başka bir soru soruyorum. Yeni kurulmuş bir firma ama böyle 5 kişi değil. Belki 1-2 kişiyle kuruluyor. Bunlar o zaman kurumsal olarak orada yer alamayacaklar mı? Tabii ki alabilecekler. Biraz önce söylediğim 5 kişi şey içindi. Sistemin otomatik yarattığı içindi. Çünkü şey var, belli bir verifikasyon mekanizması var. O yüzden 5 ayrı kişinin bilgilerini birleştiriyor. Ama siz sonuçta tek kişi mesela serbest çalışan, yabancıdan freelancer dediği serbest çalışansanız da kendi, çünkü bunun gibi çalışan işte sanatçılar da var, avukatlar da var. Hani sonuçta bir illa 5 kişi olması gerekmiyor. Pekala şey yapabiliyorlar. Şirket profili yaratabiliyorlar. Anladım. Peki burada benim aslında en çok merak ettiğim ve konuştuğumuz konulardan bir tanesi, tamam şirketler buralarda kurumsal olarak yer alması önemli. Büyük firmalar zaten bunun biraz daha farkında ve yatırımlarını buna göre yapıyorlar ama orta ölçekli firmalar bunu pazarlama yöntemi olarak nasıl kullanması lazım? Bu noktada biraz bilgi verir misiniz? Şimdi çok doğru bir noktaya değindiniz. Şimdi büyük şirketlerin zaten yıllardır süregelen bir pazarlama tavırları ve tarzları var ve bütçeleri de var. O yüzden mesela büyük şirketler aslında tabii genelde pazarda hep öncü rol alıyorlar. Burada da hep görüyoruz Türkiye'deki bazı şirketleri de yine yer aldılar. Ancak asıl fırsat burada KOBİ'ler ya da diğer küçük şirketler. Çünkü şu ana kadar onların büyük pazarlama bütçeleri yoktu. Televizyona, gazeteye, dergiye reklam verme şansları yoktu. Ama artık fırsat eşitliği var. Herkes burada yer alabiliyor. Çünkü sonuçta milyonlarca insan bu platformlarda. Sizin şirketiniz küçükse bile hiç öyle ciddi paralar ödemeden ama işin ruhunu iyi yakalarsanız çok güzel kendinizi tanıtma, anlatma ya da klasik deyişle pazarlama yapma şansına sahipsiniz. Büyük şirketler bunu zaten yapıyorlar. Bazıları doğrudan kendi departmanları yapıyor. Bazıları dijital ajanslar var. Onlar sayesinde yapıyorlar. Ama mesela küçük ölçekli şirketler için bulunmaz nimet, çünkü yapabilecek en optimum hareket aslında burada yer alıp efektif bir şekilde platformu değerlendirip kendilerini tanıtmak. Kaldı ki şey de biliyoruz. Evet. Kaldı ki şunu da biliyoruz. Bu küçük şirket çalışanlarının çoğu aynı zamanda sosyal ağlarda yer alıyor. Diyoruz ki bakın sosyal ağlarda zaten yer alıyorsunuz. Gelin şirket sayfanıza sahip olun ve kurumsal imajınızı yükseltin. Yeni tedarikçi bulun, yeni müşteri bulun, yeni artık hayran deniyor ama yeni bağlı insanlar bulun, müşteriler bulun kendi şirketinize diye söylüyoruz. Anladım. Peki beni burada dikkat eden bu platformu biraz inceledim. İnceleme şansım oldu. Bir de gruplar var. Ve hani kişiler kendi yaptığı işlere göre veya firmasıyla da ilgili olarak gruplar kurabiliyor. Oradan bir sürü de üyeler topluyor ki 30 bin 40 binlik gördüm ama o benim gördüklerim. Belki daha fazlaları da vardır özellikle yurt dışında. Bunları daha etkin kullanmaları veya oluşturmaları için firmalar, özellikle bu ufak firmalar neler yapması lazım? Oradaki aşamalar ne? Şimdi aslında gruplar, herkes grup açabiliyor. Tek bir onun parametresi var. İş amacına uygunsa ve yani belli bir potansiyel varsa moderatörümüz izin veriyorlar. Şimdi aslında çok farklı yöntemler var. Bir tanesi şu var. Bu yeni dönemde sosyal ağlarda kuru kuruya benim şirketim en iyidir, benim şirketim şöyle demek doğru değil. Çünkü karşı taraf bundan hoşlanmıyor. Çünkü sosyal ağlarda herkes içten, dediğim gibi bir
karşı tarafın algılayabileceği ve kabullenebileceği gibi güzel bir iletişim yapmanız gerekiyor. Samimi, içten, gerekirse özür dileyen. Ya da bazen şu da çok etkili oluyor. Mesela belli bir uzmanlığınız varsa o uzmanlıkta bir grup açıyorsunuz ve insanlarla güzel fikirler paylaşıyorsunuz ve etrafınızda hani sizi destekleyen bir kitle oluyor. Sonuçta bir süre sonra görüyorsunuz ki bu kişinin bir şirketi var. Mesela bir başarı hikayemiz vardı. Safranbolu'daki bir tarihi konak işleten bir hanım. Turizm üzerine grup açmıştı. Hiçbir zaman doğrudan kendi konağını tanıtmamıştı ama o kadar güzel, samimi, güvenilir bir iletişim kurmuştu ki şu anda Zincirlik'ten bir sürü insan buluşup onun konağına gidiyorlar. Bakın doğrudan pazarlama yapmadı, en iyisi benim demedi ama insanlar güven oluşturursanız insanlar size söylediklerinize değer veriyorlar. Belki aslında bu niyetle bile yapmadı. Tamamen sosyalleşmek ama iş ortamında sosyalleşmek için Kesinlikle. yaptı. Geri dönüşü bu şekilde oldu. Yani o zaman benim buradan sizden de aldığım bilgilere göre sosyal iş ağlarında bile daha böyle dili normal pazarlama dilinden farklı olmayacak şekilde olması lazım. Kesinlikle güven önemli unsur. Bu konuda o zaman bilgi verdiğiniz için ben teşekkür edeyim. Bir şey ben merak ettim. Lütfen. Hazır vaktimiz de var, sormak istiyorum. Televizyona reklam vermekten hani biraz daha farklı dediniz. Geri dönüşü hangisi daha avantajlı? Televizyona reklam veren bir firmayla, orta ya da büyük ya da küçük işletmeyle. Fiyat performans derseniz burası daha fiyat. Çünkü bütçesi yok buranın. Ciddi bir bütçesi yok. Tabii ki bu sosyal ağlar çok daha fazla. Artan talep de istatistiklerdeki bunu kesinlikle gösteriyor. Yani televizyonda kurumsal imaj için vermek durumundasınız. Büyük şirketler kaçarı yok oradan ama sonuçta yeni dönemde yeni kitleyi ancak burada yakalayabiliyorsunuz. Demiyorum bu arada büyük şirketler için öyle bir mesajımız yok. Televizyonu bırakın, buraya gelin demiyoruz. Televizyonu vereceksiniz, vermeye devam etmek durumundasınız. Büyük şirketsiniz. Her zaman göz önünde olmak zorundasınız ama burada olmazsanız yarın çok geç kalacaksınız. Çünkü rekabette geri kalacaksınız. Küçük balıklar büyük balığı geçecekler diyoruz. Önemlisi artık burası alternatif mecra değil diyorum. Değil. Evet, son olarak onu söylemek zorundayım ben gene. Televizyonun da tek mecra olmadığını böylece Aynen öyle. vurgulamış oluyoruz. Ve teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Bizi konuğumuzla buluşturdu. Her 15 günde bir olduğu gibi bugün de Aytaç Mesci, İnternet Pazarlama Danışmanı ve Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Mesci. Teşekkür ediyoruz. Diğer konuğumuz Zing Türkiye Ülke Müdürü'ydü Hakan Gönenli. Teşekkür ediyoruz katılımınız için efendim. Rica ederim, ben İyi teşekkür günler ederim. diliyoruz.